Büyük İskender'e gölge etme, başka ihsan istemem diyen filozof Diyojen'in doğduğu topraklardan hepinize merhabalar. Karadeniz'in en mutlu ve en huzurlu halkının yaşadığı yer Sinop. Tarihi dokusu, yeşili, mavisi, doğal güzellikleriyle gerçekten Karadeniz'deki en güzel yerlerden bir tanesi. Buranın bu güzelliğini Atatürk de fark etmiş olacak ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan bir gün önce buraya uğruyor ve buranın güzelliğiyle ilgili Sinop'un güzelliğinin yarısı Ankara'da olsa ne olurdu dediği rivayet ediliyor. Gerçekten çok güzel bir şehir. Biz dün akşam geldik. Bir hafta sonu geçireceğiz, 2 gün. Ama gezecek çok yer var. Dolayısıyla fazla vakit kaybetmeyelim. Yavaş yavaş gezmeye geçelim. Ne dersiniz? Arkeoloji Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Arkeoloji Müzesi'ne girmeden biraz tarihini de konuşalım. Sinop'un tarihi Tunç Çağı'na kadar gidiyor. Hatta Hititlerin bile burada olduğu rivayet ediliyor ama bir kanıt... Pek bir bulguya rastlanılmamış. Pek bir bulgu yok. Milattan önce 7. yüzyılda milletten kaçan göçmenlerin kurduğu bir yer. Ondan sonra bunlar Kimerlilere geçiyor, Perslere geçiyor, Pontuslar var arada. Pontuslar zamanında en parlak dönemini yaşıyor burası. Sonra çok medeniyet değiştirmiş. Çok değiştirmiş. Çünkü neden? Çünkü sahil kasabası, yani liman deniz kenarı, liman şehri ve tersane var. Yani kalesi var. Evet. İnsanların sığınacak bir liman aramalı. Aynen, sığınılacak bir liman burası. Roma, Doğu Roma, Bizans'tan sonra Candaroğulları da zaten Osmanlı'ya teslim ediyor burayı. Evet. Gidelim, arkeoloji müzesini gezelim. Evet. Bakalım orada neler var. Müzede Sinope heykelinin başı var. Sinop isminin nereden geldiğini aslında anlatıyor. Sinope, Yunan ırmak tanrısının kızı. Zeus aşık oluyor. Onun ismi de Sinope. Oradan geldiği rivayet ediliyor. İkinci bir rivayette Amazon kraliçesi. Onun adı da Sinope. Şimdi size o içeride Sinope'nin heykel başını göstereceğim. Ve ondan sonra da müzenin içini gezeceğiz. Çok güzel bir müze. Şimdi içeri girelim, müzeyi gezelim. Müzedeki o buluntuları, kalıntıları hep beraber görelim istiyorum. Hadi bakalım. Yaşam bir cümle ise ölüm de bir noktadır demiş bir düşünür. Bu stellerde o noktanın en büyük kanıtı. Stel mezar taşı demek. O mezarda yatan kişinin, o dönemin tanrısının, tanrıçasının veya o dönemde yaşanan önemli olayların anlatıldığı bir tuval gibi. Yani şu stellerin hepsi birer sanat eseri. Burası Serapis Tapınağı. Serapis aslında bir Mısır tanrısı. Fakat Roma döneminde Yunan kültüründen etkileniyor ve o dönemde Mısır dışına çıkıyor. Gördüğünüz gibi Sinop'a kadar gelmiş bir inanışı var ve burada da bir mabedi var. Dünyada birçok yerde mabedi var Serapis'in. Sinoplular o zamanlar dünya harikası olan Halikarnassos mezar anıtının kuzey cephesini yapan Karyalı bir Yaksis'ten kendilerine Serapis kültü heykeli yapmasını istiyor. O da Zeus'la Hades'i birleştiriyor ve bir kült heykeli yapıyor. Ve o heykel Mısır'a gidiyor. Ama tabii o heykel ortada yok. Muhteşem bir heykel. Serapis kültünün en önemli heykeli. Hatta yanında da 3 başlı bir cehennem bekçisi olan köpek var. Kerberos. Yunan döneminde o şekilde tasvir ediliyor. Yavaş yavaş müzeyi bitirip diğer yerleri gezmeye geçeceğiz. Hadi bakalım. Buket, ne yiyoruz? Hırnap. Hırnap aldık. Çok güzelmiş ama tadı. Hırnap. Bayağı güzel. Asya'dan mı geliyor dedi. Burada küçüğü varmış. Ama Süper. Asya'da. Ben Bana çok bir beğendim. arkadaşım getirmişti ufağını, yemiştim. Hırnap.
Şimdi Sinop'un içinde dolaşırken merkezinde bulunan eski Türk tipi camilerinin en güzel örneklerinden biri olan Alaaddin Camii'ne geldik. Selçuklular burayı ele geçirdikten sonra 1267 yıllarında bu camiyi inşa ediyorlar. İlk Türk tipi cami örneklerinin en güzellerinden bir tanesi. Şimdi avlusunda dolaşıp karşısındaki Pervane Medresesi'ne geçelim yavaş yavaş. Balatlar Kilisesi'ne geldik. Burayı dolaşıyoruz. Çok güzel bir tarih. Roma dönemine kadar gidiyor. Roma döneminde burası aslında hamam olarak kullanılıyormuş. Ondan sonra Bizanslılara geçince, Roma ayrılıp Bizanslılara kalınca burası kilise olarak değiştiriliyor. Ve çok büyük bir yapı. Kazının çok detayını sizlere göstermeyeceğim. Sinop'a yolunuz düşüyorsa bence gelip bu Balatlar Kilisesi kompleksini görün. Gerçekten Avrupa'da birçok şehirde olmayan bir tarih burada var. Umarım devletimiz böyle güzel kazı alanlarına, böyle güzel tarihi yapılara daha çok sahip çıkar, daha çok ödenek gönderir ve böyle güzel tarihi yapıları, böyle güzel tarihimize sahip çıkarız, turizme kazandırırız. Şimdi Sinop'ta mantı zamanı. Sinop'a gelip mantı yemeden dönmek olmaz herhalde. Biz de birçok arkadaşımızın bize önerdiği teyzenin yerine geldik. Hem cevizli mantı var hem yoğurtlu mantı var. Gördüğünüz gibi biz de böyle bir yarım yarım yapıp ikisini de deneyeceğiz. İşin açıkçası dün akşam denedik. Çok güzeldi. Bugün de yemeğe geldik. Hani yalan söylemeyeyim. İkinci kez gibi. Bitsin istemiyorsan ne yapmalısın Mert? Videonun başında size söylemiştim Diyojen'in doğduğu topraklardayız diye. Sinop, Diyojen'in doğum yeri. Milattan önce 413 tarihlerinde doğuyor Diyojen. Hayattaki bütün servet, para bunlardan tamamen vazgeçmiş bir insan. Bir terliği var, bir de gördüğünüz gibi böyle bir fıçıda yaşadığı söyleniyor. Büyük İskender'e dile benden ne dilersen diye sorduğu zaman gölge etme başka ihsan istemem diyen bir filozof. Hatta bu elindeki ışığın, fenerin de anlamını söyleyeyim. Bir gün Atina sokaklarında gündüz elinde fenerle bir adam arıyorum diye bağıra çağıra dolaşan bir filozof. Eflatun kendisini çılgın Sokrat diye çağırıyormuş. Diyojen'le ilgili ilginç bir hikayeyi de aşağıdaki müzede okudum. Bir gün bir çocuğun suyu eliyle içtiğini gördüğü zaman demek ki benim su kabına da ihtiyacım yok deyip su kabını kırıp eliyle içmeye geçiyor. Yani dünyevi her şeyden vazgeçmiş. Sahip olmadıklarınızla insanın mutsuz olmasını anlayamayan bir filozof. Burada da heykeli var. Şimdi Sinop cezaevinin çok yakınında cezaevine gidiyorduk. Önce bir Diyojen'i analım, öyle geçelim istedik. Size de Diyojen heykelini göstereyim istedim. Sinop cezaevi 1887'de cezaevi olarak kullanılmaya başlıyor. 1997'de de yani yaklaşık 110 yıl sonra da müzeye çevriliyor. Şu an müze. İçerisinde dolaşabiliyorsunuz. Eski haliyle tamamen bırakmışlar. İnsanın içini karartan bir görüntü var ama. Tabii buranın cezaevi olarak kullanılması daha eskilere de gidiyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de buranın nasıl bir koşullar altında cezaevi olduğu anlatılıyor. Onu da biraz dinleyelim isterseniz. Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun, oradan mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Bu arada bu cezaevinde Sabahattin Ali 1930'larda bir 9 ay boyunca yatıyor. Kürk mantolu Madonna. İçimizdeki şeytan. Kuyucaklı Yusuf vardı. Okudukları. Şiirleri de var. Şiirleri de var aynen. Burası da Sabahattin Ali'nin koğuşu. 1932 yılında burada 9 ay gibi bir süre yatıyor. Siyasi hükümlü olarak. Aldırma Gönül şiirini bilirsiniz. Burada yazdı kendisi onu.
O deli dalgalar buradaki Karadeniz'in dalgaları. İçeride yatağı, dolabı, sazı hala burada duruyor. Böyle büyük bir değerin hapishane odasını ziyaret etmek varmış. Biz gezmeye devam edelim. Sabahattin Ali'nin buradaki şiirleri, yani acıyla yazdığı, hüzünle yazdığı şiirleri bestelenmiş ve güzel şarkılara dönüşmüş ve bize haz veriyorlar. Ne tuhaf değil mi? Sanat acıdan besleniyor, biz de sanattan haz duyuyoruz. Çok değişik gerçekten. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Seni bu sesle... Evet, şimdi Türkiye'nin en kuzey ucuna, İnceburun'a geldik. Burada bir deniz feneri var. Buraya biraz yukarıdan bakalım istiyorum. Türkiye'nin en kuzey ucunda olmak da ayrı bir duyguymuş ve muhteşem bir doğası var. Yani Sinop'un içinden çıkıp buraya geldiğiniz yol gerçekten muhteşemdi. Böyle doğanın içinde yemyeşil. Biraz şu doğanın güzelliklerinin tadını çıkaralım istiyorum. Baksanıza şu manzaraya. İkinci gün sabahından merhabalar. Uyandık. Daha gün ağarmadan kendimizi sokaklara attık biraz. Buket fotoğraf çekiyor, ben video. Şimdi sıcak içecek bir şeyler bulmamız lazım. Günaydın. Hadi gidelim bir çay may bir şey içelim. Ondan sonra kendimize geliriz. Soğuk çünkü sabah bayağı soğuk. Şimdi Erfelek'teki Tatlıca takım şelalelerine geldik. Buraya Erfelek şelaleleri diyorlar ama aslında ilçe Erfelek olduğu için burada 28 tane şelale var böyle sıra sıra, irili ufaklı. En uzun, en yüksek olanı ilk geldiğimiz zaman gördüğümüz. Bakın şurası. İlk girişte zaten onu hemen görebiliyorsunuz. Aynen, önünde böyle çay kahve içecek yeriniz var. Sonra şu arkamdakini de göstereyim size. Bakın burada bir tane başlıyor. Buradan da artık şelalelerin yanından tırmana tırmana gitmeniz gerekiyor. Ya da bir patika yol var. Patika yol yalnız şelaleleri görmeden en tepesine kadar çıkıyor. Yani ekipmanınız uygunsa, hani böyle kaymayacak ayakkabılar, üstünüz ıslanmayacak kıyafetler giydiyseniz bu şelalelerin yanından çıkabilirsiniz. Buranın biyolojik çeşitliliği, canlı çeşitliliği de çok fazla. Çok fazla ağaç türü var, çok fazla kuş türü varmış. Girmeden zaten büyük büyük bilgilendirici notlar koymuşlar. Bayağı fazla canlılık var burada. Çok güzel bir yer, doğası değil mi? Muhteşem bir yer. Ve sonbahar ayına rağmen kışa geliyoruz. Bayağı insan gelmiş, bayağı tur gelmiş çevreden. Bayağı kalabalık. Az önce konuştuk. Ben de şelale fotoğrafları çektim. Bu arada evet, Buket şelale fotoğrafları çekti. Onları da uğraştım bayağı. Senin Instagram hesabından görebilirler herhalde, değil mi? Kül etkisi yaratmaya çalıştım, bakalım. Bakalım İnşallah nasıl olmuştur. Olmuştur.
Şimdi Erfelek Şelalesi'ne geldik, geziyoruz. Ama Ferdi'ye buraları biraz sormak istedim açıkçası. Ferdi, bize burayı böyle kısaca anlatman gerekse, böyle hiç burayı bilmeyen biri için ne dersin? Burası Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Erfelek Tatlıca Şelale olarak bilinir. İyi. Kanyon içerisinde, yani şelalelerimizde piknik yapılabilir. Bunun haricinde kanyon içerisinde trekking yapmak isteyenler, doğa çekimi yapmak isteyenler, en son arkamızda gördüğünüz şelale ile bağlantılı 28 adet şelale bulunmaktadır. Burası da bitiş yeri zaten. Bitiş Son yeri döküldüğü burası. yer. Evet, Buradan son sonra gidiyor. döküldüğü nokta burasıdır. Süper bir şey ya. Arda arda şelaleler. Yürüyerek hepsini tek tek Evet, çıkıp gezebiliyorsun ya. Muhteşem İplerle, bir doğa. halatlarla, merdiven şeklinde olan yerlerle. Peki buraya bu tırmanma işini yapacaklar için gelenlere bir tavsiyen olur mu? Yani şöyle giyinin, böyle giyinin, Tabii ki kesin de. ona dikkat etmek Şimdi gerekiyor. zaten kıyafet olarak özellikle dağ ayakkabısı veya işte kıyafetleri biraz daha ona uyumlu olursa, çünkü çoğu yerde suyla iç içe olacaksınız. Doğru. Yani kaygan zeminler olabiliyor. En azından kıyafetleri ona göre seçerseler daha rahat gezebilirler. İkinci yere çıktım, orada bile kayalar kayıyor. Evet. Yani üstü çamurdan, dönemsel, mevsimsel Evet, olduğundan evet. dolayı kayıyor. O yüzden böyle suya karşı biraz hassas, bir de yürüyüşe doğru bir Kesinlikle. ayakkabı giymek. Yazın bu kadar aranmıyor ama özellikle sonbahar ve ilkbaharda bu tür şeyler daha çok aranıyor. Buranın en güzel mevsimi ne? Son olarak onu da sana sorayım. Kişisel fikrini söyle bana. Kişisel fikrim, ben burada yaşamış, burada ortamlarda büyümüş biri olarak söylüyorum. İlkbahar ve sonbaharda kesinlikle bireysel, böyle yanınızda, hani yine söylüyorum, tabii ki herkesin çoluk çocuğu var ama bireysel olarak hani gruplar halinde gelirseniz daha güzel gezilebilecek mevsim. Çok teşekkür ederim efendim. Rica Çok ederim, sağ ol. ne demek. Sinop'ta trafik ışığı yok. Gerçekten yok. Şaşırmış olabilirsiniz ama trafik ışıksız daha güvenli ve daha rahat. 99 yılında bir trafik ışığı koymuşlar. Trafik kazası sayısı artmış. O yüzden trafik ışıklarını geri kaldırmışlar. İnsanlar birbirine çok saygılı Sinop'ta. Hani Türkiye'nin birçok yerinde araç kullandım. Sinop'taki kadar rahat bir yerde görmedim yani. Hani kavşağın içindeki aracın önceliğini Sinop'taki insanlar biliyor. Türkiye'de birçok yerde bilmiyorlar. O yüzden bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Çok ilginçti yani. Trafik ışığı olmayan herhalde tek şehir Türkiye'de. Sinop. Şimdi biraz Gerze'ye dolaşalım. Burada da bir yarım saat, bir saatimiz var. Bir çay kahve molası. Böyle gördüğünüz gibi arkamda da Gerze. Çok güzel bir yer. Gerze, Türkiye'deki 14 tane City Slow, yani sakin şehir unvanını almış yerlerden biri. Pazar olmasına rağmen insanlar sakin sakin balığını tutuyor. Sahil boş, çok az insan var. Ses yok, gürültü yok. Çay bahçelerinden veya kafelerden yükselen bangır bangır ses yok. O yüzden çok keyifli bir yer. Burayla ilgili size daha ilginç bir şey söyleyeyim. 92 yıllarını hatırlayanlar belki bilir. Bir beyaz balina Aydın vardı, hatırlarsanız. Onun geldiği yer burası, Gerze. Rusya'dan kaçıp Gerze'ye gelmiş. Sonra Ruslar onu alıp geri götürüyorlar tabii. Diplomatik sorun falan oluyor balina. Onun geldiği yerde burası. O da gerçekten geleceği yeri bilmiş, yani en sakin şehre gelmiş. Türkiye'nin fiyortları olarak adlandırılan Hamsilos'a geldik. Hamsilos'a geldik. Çok güzel bir yer. Muhteşem bir doğa. Gördüğünüz gibi yemyeşil ormanlar, masmavi bir deniz. Muhteşem güzellikte. Ağzım açık bir şekilde seyrediyorum bu doğayı. Gerçekten hani çok böyle ender yer görmüşümdür bu kadar güzel. Evet, çok dinlendirici. Çok dinlendirici, çok Sakin. sakin. Karadeniz'in o güzelliği, Çok beğendik doğası gerçekten. muhteşem. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buralarda mangallar yakılmış, çer, çöp, pislikler bu güzel denize atılmış. Yapmayın. Biraz bu- kötü gözüküyor. Bu değerlerimize kıymayın. Lütfen bir anlık çöpünüzü poşete koyup yanınızda götürün. Buralara bırakmayın. Böyle bir güzellik Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ben kıyamam ya buraya bırakmaya. Neyse, Sinop'a gelince görülmesi gereken bir yer. Şimdi yavaş yavaş buraya gezip buradan Akliman'a, oradan da artık uçakla İstanbul dönüş yolculuğuna. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı Buket Hanım? Vallahi çok güzel bir yer. Sinop gerçekten harika. Ve etrafında çok fazla doğal alan barındıran bir yer yani.
Hani gerçekten piknik yapacak yer de var. Aynen. Doğada trekking yapacak yer de var. Şelaleler, İnceburun desen orada oturuyorsun, bir kafayı dinliyorsun. Her yer sakin ama tabii mevsim itibariyle de çok sakin. Tabii. Ama yazın çok kalabalıkmış. Bu mevsim bizim için çok daha iyi oldu. Hava da güzeldi. Biraz daha sakindi yani. Çok sakin. Yani genelde zaten böyle mevsimleri tercih ediyoruz böyle kalabalık yerler için. Gayet güzel bir geziydi. Hadi o zaman Akliman'a bir kahve içmeye gidelim Buket. Hadi gidelim. Hadi. Kahve mi? Kahve. Ben Zuhal Hanım var senin takipçi. Evet. Değerli Zuhal Hanım'a çay videosu demiştim. O sözümü hala tutmadım. Ben orada çay içeyim. Vallahi sen istiyorsan çay iç, ben Demli kahve çay. içeceğim. Sinop gezimizin sonuna geldik. Çok güzel bir 2 gün geçirdik. Ben Sinop'a bayıldım. Yeşili, doğası, tarihi, yemekleri, insanı derken süper bir gezi oldu benim için. Bu taraflara yolu düşeceklere aşırı derecede tavsiye ediyorum. Sinop'a gelsinler, uğrasınlar, mantısını yesinler, tarihini görsünler. Bu muhteşem güzellikleri görsünler ve öyle dönsünler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir gezide, başka bir vlogda görüşmek üzere.